Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk, çok güzel, çok şık bir 5 diş patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Pudra pembe renginde. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelim de şöyle. Çok şık, çok zarif, kolay, güzel bir model oldu. Patiğimiz bu şekil, çeyiz içinde oldukça uygun. Tabanımız, topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından 12 ilmek olarak başlıyoruz. Şu birinci ilmeğim. Yeniden başlayalım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha attım 12. 12 ilmeğimizi attık, geri dönüyoruz hanımlar. Bu ilk sırada kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de hanımlar ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzeyim. Artık düz örgü uygulaması yapacağım. 5'e de geçeceğim. Bu aşamada kenar ilmeğimi aldım. İlmekleri sayarak örüyorum. İlk 6 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişimle örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden ilmekler çıkaracağız. Üçüncü şişimize ilk ilmeğimi hemen şu kenara, ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alıyorum. Sırasıyla hanımlar başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeklerimi çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Bakın burada 3 ilmeğim oldu. Şu dördüncü ilmeğim, beşinci ve bir ilmek daha çıkarttım, 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da dördüncü şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, üçüncü, 4, 5 ve bir ilmek de şu kenardan çıkartıyorum, 6. 4 şişte de 6'şar ilmeğimiz var. Şimdi hanımlar 5. şişimi aldım. Bir sıra ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişteki ilmekleri de bakın burada 4 tane şişimiz var ve her birinde 6'şer ilmek var. Bu 4 şişteki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişimdeki 6 ilmeğimi de yine ördüm. Üçüncü şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik böyle dolana dolana aynı yöne örülüyor. Dördüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de örüyorum. Böylece bir sıra ilmeklerimizi örmüş olduk hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişimizdeyiz. Artırmalara başlayacağız. Artırma işlemini hanımlar şöyle bakın. Bu ve bu kenardan yapıyoruz. Şu ortalardan artırma yapmayacağız. Şimdi ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 1 ve 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz olarak örülüyor. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de yine düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim de yine
ördüm. 4 şişimize de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım hanımlar. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Aynı artırmalara devam edeceğiz. İlk şişimdeyim, kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geçtim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeği de ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğin altına, yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. 4 şişte de hanımlar 8'er ilmek oldu. Şimdi bir sıra düz öreceğiz ilmekleri, bir sıra artıracağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen bu modelimize başlayacağız. 4 sıradan oluşan bir model. Her 4 sırada bir aynı işlemi tekrar edeceğiz. Sadece ön yüzde ilk 2 şişe model kurulumu yapıyoruz. Tabandaki ilmeklerimizi düz öreceğiz. Şimdi ilk şişimdeyim hanımlar. Modelimizde birinci sıramız. Öncelikle ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Bunu kenar ilmeği gibi düşünüyoruz. İlk 2 ilmeğimi ördüm. Şimdi 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Hanımlar, bu üçüncü, bakın ilk ördüğüm ilmeğimi şöyle şişime alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi bu ilk ilmeğin içinden geçirdim. Şöyle ilk ilmeğimi bırakıyorum burada. Burada 3 ilmek vardı, 2 ilmek kaldı. İpimi şişime doladım. Tekrar 3 ilmek oldu. Model bu. Şimdi hemen ikinci modeli yapalım. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. İlk ilmeğimi şöyle şişime aldım. Şu öndeki 2 ördüğüm ilmeği bu ilk ilmeğin içinden geçirdim. İlk ilmeğimi bırakıyorum ve ipimi şişime doladım. Tekrar 3 ilmek oldu. Bir diğer modeli yapacağız. 3 ilmek örüyorum. Bu ilk ilmeğimin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi şöyle çıkarttım. İlk ilmeğimi burada bırakıyorum. İpimi şişime doladım. Bu şekilde. 3 ilmeğe böyle model kurulumu yapıyoruz. Tekrardan 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Bu ilk ilmeğimi alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği şöyle içinden geçirdim. İpimi şişime doluyorum. Bu şekilde ilk şişimizi yaptık. İkinci şişimden modelime devam ediyorum. Burada da 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. İlk ilmeğimin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi şöyle çıkarttım. İlk ilmeğimi burada bırakıyorum. İpimi şişime doladım. Tekrar 3 ilmek örüyorum. İlk ilmeğimin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi çıkartıp ipimi şişime doluyorum. 3 ilmek örüyorum. Bu ilk ilmeğimin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi şöyle bıraktım. İpimi şişime doluyorum. Yeniden 3 ilmek örüyorum. Bu şekilde bu ilk ilmeğimin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi geçirdim. İpimi şişime doluyorum. Tekrar 3 ilmek oldu. Kalan 2 ilmeğimi normal düz ördüm.
ön yüze ilk 2 şişe modeli kurduk. Tabanımıza geldim. Tabanımızda herhangi bir model kurulumu yok hanımlar. İlmeklerimizi tabanda düz olarak örüyorum. Düz örgü olduğu için hızlıca geçiyorum. Bu şekilde. Diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet, yeniden ilk şişimdeyim. Modelde ikinci sıramız. Bu sıramızda ilmeklerin tamamını düz örüyoruz hanımlar. Modelin ikinci sırası ön yüzde. İlmeklerimizin hepsini düz örüyorum. Bakın. Hepsi düz. Bu şekilde. Devam ediyorum. Hepsini örüyorum. İlk şişimi ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Şurada ipin tüyü var, onu da alayım. Evet, ön yüzde ikinci sıramızı tamamladık. Tekrar tabanıma geldim. Tabandaki ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Tabana herhangi bir model yapmıyoruz. Ajurlu modeller zaten taban için uygun olmaz. Evet, tabandaki diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Tekrar ilk şişimize geldik. Modelimizde şimdi de 3. sıradayız hanımlar. 3. sırada da ilk 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3. İlk modeli yaparken 3 ilmek örmüştük. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği çıkartıp ajur yapmıştık. Burada da hanımlar ilk 3 ilmeği ördükten sonra önce ajur yapıyorum. Yani ipimi şişime doladım. Sıradaki 3 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3. Ve buradaki ilk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği çıkartıyorum. Bakın burada da tekrar 3 ilmeğimiz oldu. Ajur yaptığımız ilmek ve buradaki 2 ilmek. Zaten ördükçe modelimiz kendini gösterecek. Şimdi bir diğer modeli yapalım. Önce ipimi şişime doluyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bu ilk ilmeğimi şöyle şişime taktım. İkinci ve üçüncü ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirip ilmeği burada bıraktım. Bakın ikinci modelimizde yaptık. Ördükçe model kendini gösteriyor bu şekilde. Bakın şeklimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Devam ediyorum. İpimi şişime doladım. Sıradaki 3 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği şöyle geçirip burada bıraktım. Diğer modelimi yapacağım. İpimi şişime doladım. 3 ilmek öreceğim. 1, 2. Bu defa hanımlar ikinci şişimden bir ilmek daha alıp öreceğim. İlmek sayıları burada kayabilir. Bilek ayrımı yaparken tekrar ilmekleri yerli yerine koyacağız. Tekrardan bu ilk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği bıraktım. Modelimi yaptım. Diğer şişime geçiyorum. Hemen ipimi şişime doluyorum. 3 ilmek örüyorum. Üçüncü ilmeğin içinden birinci ve ikinci ilmeğimi çıkarttım. Modelimi yaptım. Diğer modelimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği çıkartıp burada bırakıyorum. Diğer modele geldim. İpimi şişime doladım. 3 ilmek örüyorum. Bu üçüncü ilmeğin ilk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği şöyle geçirip ilk ilmeği burada bırakıyorum. Son modelimi yapacağım. İpimi şişime doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Üçüncü ilmeğin içinden, ilk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği çıkartıp burada bırakıyorum. Kalan bir ilmeğim düz örülüyor. Böylece hanımlar modelimizde 3. sıramızı da tamamlamış. Tabanımıza geçiyoruz. Yine tabandaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz hanımlar. Diğer şişime geçtim. Yine tabanımız düz örülüyor.
Evet. İlk şişimde tekrar ön yüzdeyiz. Modelimizde 4. ve sonuncu sıramız. Bu sıramızda yine ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. O ilk modelimizi böylece tamamladık. Model bu 4 sıradan oluşuyor. Zaten ördükçe kendini gösteren bir model. Bu şekilde. Bakın. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimizi de düz olarak örüyorum. Tekrar tabandayım hanımlar. Yine tabanda herhangi bir model işlem yok. İlmeklerimizin hepsini düz olarak örüyoruz. Evet, tabanımızı tamamladık. Şöyle bakalım modelimize hanımlar bir duruşuna. İşte modelimizin duruşu bu şekilde. Hemen ikinci modelimize başlayacağız hanımlar. İlk modelde ne yaptıysak diğer ikinci, üçüncü, dördüncü modelde de aynı işlemi tekrar edeceğiz. Hanımlar kafamız karışmasın, model iyice anlaşılsın diye ikinci modeli de birlikte kuralım. Şimdi ikinci modele geldik. Modelde birinci sıramız. İlk modelde yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Öncelikle kenara 2 ilmek ördüm. Ardından 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği geçirdim. İlk ilmeği bıraktım. İpimi şişime doluyorum. Bakın tekrar 3 ilmek oldu. Yeniden 3 ilmek örüyorum. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği geçirip ipimi şişime doladım. Araya yine 3 ilmek örüyorum. Tekrardan ikinci ve üçüncü ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirip ipimi şişime doluyorum. Tekrar 3 ilmek örüyorum. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği geçirip ipimi şişime doluyorum. Şimdi tekrar 3 ilmek öreceğiz. Bu ilmeği tekrar ikinci şişime alıyorum. Modeli rahat kuralım diye. 3 ilmek ördüm. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği geçirip ipimi şişime doladım. 3 ilmek örüyorum. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği geçirip ipimi şişime doluyorum. Tekrar 3 ilmek örüyorum. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği geçirip ipimi şişime doluyorum. Tekrardan 3 ilmek ördüm. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği geçirdim. İpimi şişime doladım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece modelde ilk sırayı yine tamamladık. İkinci modelin birinci sırası hanımlar. Şimdi tabanımıza geldik. Tabandaki ilmeklerimizi düz örelim. Ön yüzde buluşalım. Tabanımızı ördüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Modelde ikinci sıramız. Bu sıramızda ilmeklerimizi düz örüyoruz. İkinci modelin ikinci sırası. İlmeklerimizi düz olarak örüyoruz hanımlar. Hepsi düz. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet, ikinci sıramızı tamamladık. Tekrar tabanımızı düz olarak örelim, gelelim hanımlar. Tabanımızı ördüm. Ön yüzdeyiz. Modelde 3. sıramız. İlk modelin 3. sırasında yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. İlk 3 ilmeğimi düz örüyorum. Ardından önce ipimi şişime doluyorum. Sıradaki 3 ilmeği örüyorum. Bu ilk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi şöyle geçirip ilk ilmeğimi bıraktım. Tekrar bakın 3 ilmek oldu. Devam ediyorum. İpimi şişime doladım. 3 ilmek örüyorum. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi geçirdim. Bu şekilde. Bakın şekil iyice ortaya çıktı hanımlar. Desen iyice burada belirginleşti. Devam ediyorum. İpimi şişime doladım. 3 ilmek örüyorum. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği geçiriyorum.
Tekrar ipimi şişime doladım. 3 ilmek örüyorum. Bu defa ikinci şişimden de bir ilmek aldım. Burada 3 ilmek oldu. İlk ilmeğimin içinden şöyle ikinci ve üçüncü ilmeğimi geçiriyorum. Devam ediyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. 3 ilmek örüyorum. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi çıkarttım. İpimi şişime doladım. 3 ilmek örüyorum. İlk ilmeğin içinden öndeki 2 ilmeği şöyle geçirdim. İpimi şişime doladım. 3 ilmek örüyorum. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi çıkarttım. İpimi şişime doladım. 3 ilmek örüyorum. Yine ilk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği birlikte çıkartıyorum. Ve kalan bir ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü sıramız da bu şekildeydi. Şimdi hanımlar tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm. Tekrar ilk şişimizdeyiz. Modelimizde dördüncü sonuncu sıramız. İlmeklerimizin hepsini düz örüyorum hanımlar. Böylece ikinci 4 sıradan oluşan modeli de tamamlamış olduk. İlk şişimi ördüm. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. 4 sıradan oluşan modeli devam ettireceğiz yine ön yüzde hanımlar. Model böyle ilerleyip gidiyor. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine aynı modeli kurmaya devam edeceğiz. Hani ilk modelin ilk sırasında ne yapmıştık ya da ikinci modelde aynı şekil model devam edecek hanımlar. Bu şekilde 4 sıradan oluşan modeli tekrar edeceğiz. Ben bu modelden toplam ne kadar yaptım? Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şurada çizgi şeklinde bakın şöyle önlerde ipler var. Bunu saydığımızda toplam 16 tane yaptım. Birlikte sayalım emin olun. 1, 2, 3, 4. Bakın sırasıyla her sırayı sayıyorum hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sıra olarak bu şekilde yapmışım. Yani şöyle 4 model yaptık. Pardon 2 model yaptık. 2 modelde 1, 2, 3, 4 tane şekil oluşmuş. Ben bu şekilde yaptım. Sizler bu aşamada patiğinizi ayarınıza ölçerek yapabilirsiniz. Örerken patiğinizi ayarınıza giyin. Bilek bölümüne gelene kadar yapın. Hani bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayarınıza tam olur. Daha sağlıklı bir model elde etmiş olursunuz hanımlar. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü tamamlayalım hanımlar. Gelelim ardından buluşalım. Evet hanımlar patiğimin bu ön bölümünü yaptım geldim. 16 tane model kurdum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yani 4 sıradan oluşan modelimizi 8 kere kurmuş oldum. Şimdi hanımlar ilk şişimizdeyiz. En son modelimin 4. sırasını yapmıştım. Bu şekilde. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz hanımlar. Bu arada şişlerimi de 14 ilmek 14 ilmek olarak tekrardan bu ilk iki şişteki ilmekleri ayırdım. Model kurulumu yaparken ilmekler kayma yapmıştı. Tekrardan yerleştirdim. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi diğer 3 şişimizi de düz olarak örelim gelelim. Evet, diğer ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Bilek ayrımında da hanımlar ilk şişimizde yapacağız. Öncelikle bu ilk şişimde ilmeklerimi örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Düz olarak örüyorum yine. Bakın son bir ilmek kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmek ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu, bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Artık patiğimizin kenarlarına geçtik arka bölümüne. Patiğimizin bu kenar bölümlerine ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeyim. İlk 8 ilmeğim haroşa düz öreceğim. Burası bilek kenarımız oluyor. Şu 8 ilmek.
8 haroşamı düz ördüm. Devamındaki ilmekleri de yine düz öreceğim çünkü ön yüzdeyim. Hanımlar artık patiğimizin arka bölümüne geçtik. Bu arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Patiğimin arka bölümünde hanımlar bakın ilmeklerimi şöyle alıyorum ben. Şiş üstte, ip altta. Bakın böyle farklı alıyorum. Ön bölümleri yaparken tam tersi. Şişim altta, ipim üstte, böyle örüyordum. Arkada ilmekleri böyle farklı almamın sebebi şu. Ters örgü örerken ilmek yönüm düzgün düşüyor. Sebebi bu hanımlar. Sizin ilmekleriniz nasıl düzgün düşüyorsa öyle yapabilirsiniz. Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız ilk şişimiz oluyor daha doğrusu. Burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum. Son 8 ilmeğim haroşa, bunları da düz örüyorum. Hem arka yüzde haroşaları düz örüyorum. Bilek ayrımına geldim, geri dönüyorum. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşam düz örülüyor. 6, 7 ve 8. Diğer ilmeklerimi de bakın şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak öreceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Bu şekilde yine ters örüyorum taban bölüm. Bilek ayrımı yaptığım son şişime geldim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Bunları düz örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Tekrar geri döneceğim hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Tekrardan bakın kenar ilmeğimi aldıktan sonra kenar ilmeğim ile birlikte 8 ilmek haroşam düz örülüyor. Şu anda ön yüzde olduğumuz için diğer ilmeklerimizi de yine düz örmeye devam edeceğiz. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Bu şekilde patiğimizin arkasını tamamlayacağız. Şöyle baktığımızda buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 diş, 15 sıra haroşa ördüm. Bu benim ölçüme göre tam oldu. Bu aşamada sizler patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar, deneyin. Bu şekilde patiğinizin arkasını şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını kendi ölçülerimize göre örelim, gelelim. Ardından topuğumuzu birlikte keselim. Evet hanımlar, patiğimin arkasını tamamladım. Burada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi, 4 şişimdeki ilmeklerimin hepsi dümdüz duruyor. Yani tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Bu topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Patiğimizin topuğunda da model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmekte kesimi yaptık. Topuğumuz için ortaya bakıyorum. Burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim.
haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağım. İlk 23 ilmeğimizi öreceğim hanımlar. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. Bu şekilde 8 ilmek haroşamı ördüm. Tekrar sayarak devam ediyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte yine kesimimi yapıyorum. Bu şekilde. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada 7 ilmek vardı burada. Şimdi 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23 ilmeği örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimizin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kesim yapacağım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Gizli kesim zaten. Bu şekilde kalan ilmeklerimizi de keselim gelelim. İlmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi tığıma alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum hanımlar. 2 tane de zincir çektim. İpimizi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Şöyle zincir tekniğiyle tekrar arkaya düğümlüyorum ucunu. Daha sağlam oluyor. Bu şekilde ilmek aralarına girerek ipimizin ucunu gizliyorum. Evet. Bakın hanımlar, topuğumuz şu şekilde gizli kesim. Ayağı giyince şöyle duruyor. İzi bile belli değil. Çok temiz, düzgün bir görüntüsü oluyor bu tarz topuk kesiminin. Hemen makine ayağıma giydireyim hanımlar. Patiğimizi bir de ayağımızda görelim. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Çok zarif, çeyiz içinde oldukça uygun. Yapılışı da zevkli, kolay bir modeldi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Modelimizin ayaktaki duruşu da işte bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz, kenarları patiğimizin böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.